Gelişigüzel diş fırçalamayla ağzımızdaki bakteri plağının %40 ile 60'ını ancak uzaklaştırabiliyoruz. Dolayısıyla ağız bakımını tamamlayabilmek için diş arası temizliği, dil temizliği ve gargaralardan faydalanmamız gerekiyor. Her rutinin 21 gün boyunca tekrarlandığı durumda ancak içselleştirildiğini bildiğimiz için biraz sabrederek bu işe biraz zaman ayırarak rutini oturtursanız farkını fark edecek ve vazgeçemeyeceksiniz. Ağız bakım rutini kişiye özeldir. Her insan dişini fırçalamalıdır, evet. Ama ağzın ihtiyaçlarına göre, yapısına göre hangi araç gereçleri kullanacağınız ve ne düzende yapacağınızı hekiminizden öğrenebilirsiniz. Diş fırçalamayla başlayalım. Sabah uyanır uyanmaz ağzımızda bir tazelik hissi hissederiz ve dişlerimizi fırçalarız. Bu doğru. Fakat kahvaltıdan sonra diş fırçalandığı durumda eğer kahvaltıda asitli içecekler tükettiysek 20 dakika fırçalamayı ertelemenizi öneriyorum. Ağızdaki asit dengesinin yerine gelmesini beklemek gerekiyor. Fırçalamada hem manuel hem de şarjlı fırça seçeneklerimiz var. Tercihiniz manuel fırça ise iyi kalite bir yumuşak kıllı fırça tercih etmelisiniz. Fırçayı diş etine ve dişe aynı anda muhakkak değdirmelisiniz ve 2 dakikalık bir fırçalama yapmalısınız. Fırçalama tekniğiniz yine ağzınızın yapısına göre hekiminiz tarafından size verilen tavsiyelerle oturtulmalı. Birçoğumuz bir şarjlı fırça edindiğimizde ağız bakımını mükemmel yapacağımızı zannediyoruz. Ben genellikle diş eti sorunları olsun olmasın nazik modda fırçaların kullanılmasını öneriyorum. Bu fırçalarla ilgili önemsediğim bir diğer özellik de zaman. Fırçalamayı çok hızlı bitirebiliyoruz. Özellikle şarjlı fırçalar hızlı bir şekilde ağzı temizledikleri için fazla vakit harcamıyor olabiliriz. Hatta bu fırçayı kısa zamanda fırçalama işini halletmek için tercih ediyor bile olabilirsiniz. Ama ideal fırçalama 2 dakikalık bir süre istiyor ve modern fırçalar bu zamanı sizin için tutuyor. Otomatik fırça başlıklarında da tercihim nazik olanlar. Sensitive veya Gentle Care gibi isimlendirilen ürünleri öneriyorum. Hiç diş fırçanızın ne kadar temiz ya da ne kadar kirli olduğunu düşündünüz mü? Özellikle kaliteli fırçalar uzun süre kullansanız bile şekil değiştirmiyor. Ama bu sizi yanıltmasın. Uzun süre kullanılan fırçalar adeta bir bakteri yuvası haline geliyor. Modern otomatik fırçalarda fırça başlıklarının ne kadar sürede bir değiştirilmesiyle ilgili uyarı alabiliyorsunuz. İki türlü uyarı var. Bunlardan bir tanesi fırça başlığının ucundaki renklerin değişmesi, rengini yitirmesi. Biri de yeni fırçayı yerleştirdiğiniz zaman akıllı fırçalarda kullandığınız sürenin size uyarı şeklinde geri dönmesi. Ben fırçaların 3 ayda bir değiştirilmesini öneriyorum. Hatta bir adım ileri gidelim. Bakteri üremesini minimuma indirmek için 2 fırça başlığımız olsun. Bir tanesi sabah için, bir tanesi akşam için. Bunu manuel fırçalarda da böyle kurgulayabiliriz. Sabah fırçaladığınız fırçanızı gün boyunca kurumaya bıraktığınızda, akşamları da akşam fırçanızla fırçaladığınızda fırçanız kuru kalacağı için minimum bakteri üretecektir. 2 fırça kullansanız bile sabah ve akşam fırçası olarak bunları da 3 ayda bir değiştirmenizi öneriyorum. Sebebi şu, fırçanın üzerine koyduğunuz macun ıslanarak dibine çöküyor ve orada bir kalıntı oluşturuyor. Bu kalıntının bakteri üretme durumu nedeniyle zaten 3 ayda bir muhakkak fırçamız şekli bozulmasa da değiştirilmeli. Akşam fırçalama yatmadan önce yapılmalı veya yapıldıktan sonra herhangi bir şey yiyip içilmemeli. Diş arası temizliği ve dil temizliği de akşam fırçalamasından sonra günde bir kere yapılmalı. Çoğu kişi dişlerini fırçalıyor ama diş arası temizliği yapmıyor. Bu şekilde ağzımızda diş arası temizliği yapılmadığında biriken yemek artıkları, bakteri artıkları hem diş arası çürüklerine hem de diş eti sorunlarına neden oluyor. Diş arası temizliği için çoğunlukla diş iplerinden faydalanıyoruz. Diş ipleri çok geniş ürün gamı olan malzemeler. Nasıl seçeceğiz? Hangi diş ipini kullanacağız? Genellikle 2 temel grup var. Mumlu diş ipleri ve mumsuz diş ipleri. Mumsuz diş ipleri klasik diş ipleridir. Biraz daha mumlulara göre kalındırlar. İki dişin arasındaki yemek artıklarını toplamakta ve uzaklaştırmada oldukça başarılıdırlar. Mumlu diş ipleri ise biraz daha kaygan. Dişlerin birbirleriyle olan kontak ilişkileri daha sıkı olduğunda daha rahat diş arasına yerleştirebileceğimiz, diş eti sorunları olan bireylerde biraz daha tercih ettiğim ürünlerdir. Hastalarıma diş ipi kullanmalarını önerdiğimde bazen bir dirençle karşılaşıyorum. Bunu arka dişlerimin arasına yerleştiremiyorum, çok zor tutuyorum, ben bunu beceremiyorum gibi. Eee, Bu durumda bu işi kolaylaştırmak için üretilmiş birtakım ürünler var. 2 plastik, çubuğun arasına yerleştirilmiş ipler gibi ama ben bunları önermiyorum. Diş ipi kullanmak, aslında çok da zor değil. Sadece biraz alışkanlık gerektiriyor. Doğru kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Diş ipinizi 30-35 santim
uzunluğunda kesmelisiniz. En rahat bunu yönlendirmek orta parmaklara dolayarak olur. Orta parmaklarınıza dolayarak ve işaret parmaklarınıza yön vererek. 2 işaret parmağınızın arasında 2 santim kadar bir boşluk bırakıp 2 dişinizin arasına yerleştirmelisiniz. Orta parmaklarımıza doladık. İşaret parmaklarıyla yön verdik. 2 dişin arasına yerleştirdik. 2 dişin arasına yerleştirirken hızlı bir şekilde itmiyoruz. İleri geri yumuşak hareketlerle diş etinizi hissedecek kadar aşağıya inin. Sonra diş etini hissettiğinizde dişin sert yüzeyine doğru dönüş yapın ve tekrar ağız boşluğuna aradan aldığınız yemek artıklarını çıkartın. İpiniz kirlendi. Ne yapacaksınız? Aynı yüzeyi tekrar bir başka dişin arasına yerleştirmemelisiniz. Çünkü çıkarttığınız yemek artıklarını bir başka aralığa tekrar gömersiniz. Böyle bir durumda ipinizi yıkayabilirsiniz ya da parmaklarınızı gevşeterek kullanılmamış alanı bularak 2 dişin arasına bu sefer kullanılmamış temiz tarafını yerleştirebilirsiniz. Ağızda boşlukların olduğu, dişlerin aralıklı olduğu, diş eti hastalıklarından dolayı pozisyon değiştirmiş dişlerin olduğu ağızlarda diş arası fırçasını öneriyoruz. Ben diş arası fırçasına minicik bir macun sürülmesini de öneriyorum. Diş arası fırçasındaki mantık, dişler arasındaki boşlukta diş yüzeylerine, ara yüzlere tam temas edebilecek kalınlıkta fırçayı bulmakta. Dolayısıyla bu konuda da doktor tavsiyesi edinebilirsiniz. Arayüz temizliğinde faydalandığımız ve benim favorim olan ağız duşu. Yıllar içerisinde takip ettiğim hastalarda çok verimli olduğuna inandığım bir ürün. Diş hekimi koltuğuna oturduğunuzda sizin dişlerinizin arasına su püskürttüğümüzü bilirsiniz. İşte benzer bir mantıkla diş arasına sıkışmış yemek artıklarını, diş yüzeylerindeki plağı su püskürterek uzaklaştıran bir makinedir. Yeni modellerinde özellikle kullanımı daha pratik, su teknesi altında, dolayısıyla taşınabilir bir makine haline geldi ağız duşu. 2 tür başlığı var. Odaklı ve daha yaygın su püskürten. Ayrıca makinenin basınç hızını ayarlayabileceğiniz, diş etinizi iğnelemeden, diş etinizi acıtmadan dişlerin arasını yıkamasını sağlayabileceğiniz modları da var. Ebeveynler ve çocukların bir arada bulunduğu ailelerde bu arayüz temizliğinde çocuklarda özellikle diş arası temizliğinde diş arasındaki çürüklerin oluşmasını önlemede, braket kullanan çocuklarda braket aralarına girmiş yemek artıklarını temizlemede çok faydalandığımız ve memnun olduğumuz bir araç. Dişler fırçalandı, arayüz temizliği yapıldı. Şimdi sıra dil temizliğinde. Dil temizliği yapmaya çok alışkın değiliz. Fakat dilimizin üzerinde yemek artıkları, bakteri plağı ve özellikle ağız kokusundan sorumlu tuttuğumuz sülfür içeren bakteriler var. Dolayısıyla plastik dil kazıyıcılarla veya bakır dil kazıyıcılarla geriden öne doğru, tabii ki midenizde bulandırmayacak şekilde birkaç kere bu tarayıcılarla geçerek dil yüzeyini temizleyebilirsiniz. Dil yüzeyini temizlediğinizde ayrıca tat alma tomurcuklarını da tazeleyeceksiniz ve onları da temizleyeceksiniz. Bunun sindirime ayrıca bir katkısı olduğunu da biliyoruz. Gargaralardan bahsetmemiz gerekirse çok geniş bir konu. Fakat bunları ilaç özelliğinde olanlar ve günlük kullanıma uygun olanlar olarak ayırmak gerek. İlaç özelliğinde olan gargaralar doktor tavsiyesinde, doktorun belirlediği rutinde kullanılmalı. Genellikle 15 saniye ağızda tutulup tükürüldükten sonra da su almadan bir yarım saat geçirmemiz gerekiyor. Yan etkileri var uzun kullanımlarda. Diş eti hastalıklarının tedavisinde biz bazen ağız bakımını askıya alıyoruz. Fırça sürdürmediğimiz alanlar oluyor. Burada ilaç özelliğindeki gargaralardan faydalanıyoruz. Bir de el melekesini yitirmiş hastalarımız olabiliyor. Bunlar da ağız hijyenini toparlayabilmek adına ilaç özelliğindeki gargaralardan oldukça faydalanırız. Fakat günlük kullanıma uygun gargaralar ağız hijyenini olduğu noktadan daha ileri bir noktaya taşır. Plak birikimini azaltan, diş taşı birikimini azaltan ürünlerdir bunlar. Günlük kullanıma uygun gargara gruplarında esansiyel yağ asitlerinden faydalanıyoruz. Esansiyel yağ asiti içeren bu gargara tiplerini günlük rutinde sabah ve akşam diş fırçalama, diş arası temizliği ve dil temizliği ardından uygulamanızı öneririm. Bunların da kendi içinde tipleri var. Örneğin çok sık aft çıkartan, ağzında dermatoz dediğimiz ağız hastalıklarına sahip kişilerde bu tip günlük kullanıma uygun gargaraların alkol içermeyen formüllerini daha çok öneriyorum. Marketlerde kolaylıkla erişebileceğiniz diş suyu diye bildiğiniz, renkli ağız suyu diye bildiğiniz ürünlerde tedavi edici herhangi bir özelliği olmamakla beraber ağzımızda fresh bir his verdiği için kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Macun konusuna gelirsek.
Ne kadar macun sürelim? Çocuklar bir mercimek tanesi kadar, erişkinler bir nohut büyüklüğünde macun kullanabilirler. Diş fırçanıza macununuzu koyduktan sonra suya tutmadan ağzınıza götürmenizi, tükürükle beraber macunun köpürmeye başlamasını bekleyin. Ben hastalarımın genellikle beyazlatıcı ürünlere çok yöneldiğini fark ediyorum. Evet, bu bir ihtiyaç. Fakat doğru seçilmesi gerekiyor yine. Beyazlatıcı ürünlerin diş eti çekilmesi olan kişilerde, dişlerinde aşınma olan kişilerde, uzun dönem kullanımlarda, sürekli kullanımlarda hassasiyet şikayetini tetiklediğini gözlemliyorum. Benim için macunun en önemli özelliği antibakteriyel, antiçürük etkisi. Bu da şundan. Ağız içerisindeki bakteri aileleri kendilerini 12 saatte bir çiftlemekteler. Dolayısıyla bizim kullandığımız macunun 12 saat boyunca etkisini biraz yitirse de sürdürebiliyor olması gerekiyor ki bizim günde 2 kere yaptığımız fırçalama etkin olsun. Aslında günde 2 fırçalamayı biz bu mantıkla öneriyoruz. Macunların içerisinde flor dediğimiz çürük engelleyici ve mineralizasyon sağlayan bir madde var. Burada flor özellikle 0-6 yaş çocuklarda macunda belli bir miktarda bulunması gerekir. 6 yaş ve üzeri çocuklarda flor oranı rutin macunlarda olduğu kadarıyla kabulümüzdür. Küçük çocukların fırçalamada özellikle macun yutma riskleri olduğu için ebeveynlerin gözetiminde macunu kullanmaları, dişlerini fırçalamalarını öneriyorum. Yutmadığından emin olduğunuzda düşük titrasyonda florlu macunları 0-6 yaş grubunda, daha yüksek titrasyonda florlu macunları ileri yaşta ve erişkinlerde tabii ki koruyucu etkisi nedeniyle öneriyorum. Tam ağız bakım konseptini bilimsel veriler eşliğinde size anlatmaya gayret ettim. 21 günlük farkındalık süresini sabrederek uyguladığınızda, sabah akşam rutinlerinizi belli saatlerde sabitlediğinizde, bunu yapmadığınızda artık kendinizi rahat hissetmez olacaksınız. Umarım faydası olmuştur. Sağlıkla kalın.